Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Herkese selamlar arkadaşlar. Lords Mobile'de ejderha güç gösterisi elemeleri hala devam ediyor. Şimdi şöyle birinci grupla başlayalım. Şu saatte olan maçlara bakacağız. Şimdi 2MG buradan galip ayrıldı. SSS loncası galip ayrıldı. İkisi kapışacaklar. Burada dağ loncasının karşısına hangi lonca çıkacak buna bakacağız. Nod'la 3 ve 3 loncası arasında şu an savaş var. Girelim. İkisi de normaldi. Yayındaki arkadaşlar, yayındaki takipçilerimiz 3 ve 3 kazanır dedi. Karşılaştırdığımızda öyle bir sonuç çıktı bakarken. İkisi de kafa kafaya. Durum belli olmayabilir. Ama sanki 3 ve 3 loncası bir tık öndeydi. Normalde de oyuncular, Lords Mobile oyuncuları Noda oynamışlardı. Bakalım nasıl bir durum var. Şurada Doberman'ı görüyoruz. Evet, buradaki altın şatoyu rahat bırakmışlar. Şu an Nod loncasından kimseyi görmüyorum. Evet, burada bir kapışma var. Martyr'la İzmo arasında. 3v3 almış burayı. Şöyle ekipmanına bakıyoruz. Evet, bak burada da ilginç olasılıklar. Kaptanlarda gerçekten ilginç durumlar olabiliyor. Atıyorum mesela Eser, ekipman falan gibi durumlar. Bak ayrı. Şurası burayı geri planda bırakmış mesela. Bunlar 15 iken bunlar 6-7'de dolanıyor. Düşünün. İzmo içtimai açtı. Şöyle İzmo'ya bakalım. İzmo 152 kutsalı ondan düşük. Ama bu sefer ekipmanı iyi olabilir. Ondan ekipmanı iyi olabilir. Şu an içtima buraya gidiyor. Bakalım bir hızlı mı vuracak diye bakıyorum. Çünkü dolaşıyorum şu an. Altın şatoyu mesela Nod loncası almış. Evet, Kuruf şu an açmış içtimai 3 ve 3'te. Hepsi kaptan kale. Evet, bir tık aşağıda. Çünkü kutsaması falan eksik. Büyük olasılıkla ekipmanlarda da şuradaki yıldızlarda falan eksiklik var. Evet, Blue geldi. Evet, Blue alabilir mesela burayı. Şuna bakalım. Bu kaptan Kings. Bak bu 150, evet 144. Ekipmana bakmak lazım. Şimdi diğerinin ekipmanına bakmamız lazım. Eserler neredeyse kutsamalar birebir gibi düşünebiliriz. Tema sayısı diğerinde fazla yıldızlama. Ama ekipmana falan bakmak lazım. Tabi Blue açarsa Blue alır. Bak Blue'yu göstereyim. Blue mesela rahatlıkla yer o adamı. Bakalım grup burada ne yapacak? Yukarıda ne iş dönecek? Şu evet İzmo çıktı. Bakalım Martyr'ı alabilecek mi? Evet bak şura 15'li. Tekrar bakıyoruz. Demek ki piyade okçuyu arttırmış şekilde kullandı. Yetmedi. Evet. İzmo alamadı. İzmo burada savaşmaması lazım. Bak Kuruf aldı. Ekipmanını kaçırdık. Evet yakaladık. Şimdi ekipmanına bakıyorum. Evet bunun da burası yarım. Şuraya göğüslüğü şampiyon yapmamış. Şampiyon değil. Yani bir şeyler yapmaya çalışmış ekipmanı. Garip. Kuruf. Ama aldı. Şöyle bakalım buna tekrar. Bundan daha iyi mesela onun ekipmanı. Bunun ekipmanı ondan daha iyi. Ama e, aldı. Onun için de zaten tekrar açtı şu an. Şimdi hızlıca şöyle bakalım. Bak burayı kimse Node loncasından gelmemiş.
70. Halbuki yani buraya gelseler diğerlerindense burası alınır gibi. Bak node loncası çöktü şu an. 3 yer almışlar. Diğer taraf şu an 9 tane yer tutuyor. Evet buraya gelen yok mesela. 29'a 30 kişiler. Sayı anlamına kötü durumda değiller. Ama node loncası şu an bir pasif kaldı. Şurada bak şu an burada içtima görüyorum. Ama neden bu adamları yayılmamışlar? Bak buraya toplanmış John. Evet bu da kaptan. Bak bu iyi mesela. Ruami'ne bir bakayım mı? Bak mesela bu burada boşuna bekliyor. Şuraya gidebilir bak. Bu adamla kapışabilir bence. Bakayım bir tekrar. Evet kapışır yani bununla. Kapışır ama niye orada bekliyor? Onu çözemedim. Şu an fark açılmaya başladı. 3 ve 3 fark açıyor. %70 kutsalı var. Ardins'e bakıyoruz. Evet. Ekipmanı fulllemiş ama kutsaması eksik. Bakalım John'un durumu ne? Evet, John'un ekipmanı eksik ama kutsaması ondan daha iyi ama yetmedi. Dediğim gibi ekipmanı bu fulllemiş. Hepsi 15 yıldız. Evet, bu burada kaldı. İkisi de şu an başka yer bakması lazım. Çünkü orada vakit kaybediyorlar. Şöyle bak buraya evet Sapapaya gelmiş. Sapapaya gelmiş ama eksikleri var bunun. Şurayı King almış. Groove içtima dolduruyor herhalde tekrar. Baktığımız zaman 3 ve 3 burayı götürecek gibi, savaşa alacak gibi görünüyor. Bak buraya gelmiş şu an. Evet. Ekipmana bir şeyler yapmış. Burada kupalar falan var. Ama istediğini alamayabilir. John bunu belki de alır diye düşünüyorum. Büyük ihtimal alacaktır.
Evet. Jon'un aldığını görüyoruz. Dediğim gibi Jon ondan güçlüydü. Bak Ardens hemen buraya geldi. Çünkü öteki tarafta bunu yiyemedi. Ekipmandan dolayı yiyemedi. Kutsaması dediğim gibi Jon'un daha iyi. Ama burada kalmayı tercih etti. Yani geldi burada da bunu yemeye çalışıyor. Şimdi Sin Ayester buradan ayrılabilirdi. Burada asker atarak aslında zaman kaybediyor. Bu mesela savaşmaz. Evet bakalım. Şimdi nasıl bir vuruş yapacak? Ekipmanları. Evet Ardens yine kendine güvenir bir şekilde çıktı. Patladı. Aklımdan geçti aslında patlayacağı. Çünkü fazla özgüvenli. Bir de sanki içtiması dolmamış gibime geldi. Bir de içtiması sanki dolmamış gibime geldi. Yani az asker atmış da olabilirler. Ama şimdi şöyle baktığınız zaman hani tamam ekipmanda biraz fark olabilir. Ama dediğim gibi kutsamada diğeri fark açıyor. Şu an yine açtı. Alamadığı için. Ama yetişmeyecek büyük ihtimalle. Evet hızlandı. Yetiştirmeye çalışıyor. Bak son saniye yine asker attılar. Evet bakıyoruz. O 27 saniye var daha. Evet aldı. İçerisinde de asker azaldı çünkü. İçeride de asker azaldı ama bir psikolojik baskı uyguluyor şu an Jon'a. Bakalım içtima gelecek mi? Yani Not loncası istediği savaşı yapamıyor. Evet bizimkiler düzgün güzel bir çıkarımda bulunmuşlar yani 3v3'e oynamaları için. Node aslında güçlü. Node'da da kaptanlar var ama dediğim gibi hem stratejik kuramıyorlar. Savaşı düzgün götüremiyorlar diye düşünüyorum. Yoksa kaptan var. Şu an 3v3'ün üstünlüğü var haritada. 2-4 tane yer tutuyor Node loncası. Bir diğer savaşlara bakalım. Şu saatte başka savaş kimlerin var? Evet. Burada Dav'la karşılaşacak. Şimdi şöyle arkadaşlar. Büyük ihtimalle Dav'la karşılaşan zaten Dav'a yenilecek. Öyle söyleyebilirim. Evet 2'ye bakıyoruz. Evet burada da kapışmalar var. DVN loncası ile LX loncası arasında şu an bir savaş görüyoruz. Kafa kafaya gidiyorlar. Şu an buradaki savaş çok iyi gidiyor. Çünkü başa baş güzel savaşmışlar. Bakalım duruma. Hisar üstünlüğü şu an LX'te görünüyor. Bayağı
başa başlar ya. 71 nedir? Evet, burası da aynı. 5'e 7 tutuyorlar. Bakalım. Dani burayı tutmuş. Bakalım Dani nasılmış. Evet. Dani'yi gördük. 165'te kutsalı var. Evet. Diğer eleman demek ki alamadı. Bak kaptan vardı burada. Tıklayacaktım gitti. Ee, Demek ki alamadı. Buradan uzaklaştı. Evet. Burayı Dani tutmuş. Başka nerede? Şurada. Mehdi. Mehdi'ye şu an içtima geliyor. Kollon Tayi. 114 kutsaması var. Yarı şampiyon. Evet, kutsamasına bakarsak olması lazım. Bunlar da sanki hepsi içtima topluyor gibi. Bunlar gözetleme falan geliyor da. Şöyle bakalım. Evet, Gojira. Gojira'ya yavaşlatıcı atmışlar. Kutsaması iyiymiş. Ekipmanı iyi. Evet, bundan alır. Buradan alacak. İK'dan alacaktır. Da Storm gelmiş buraya. Bakıyoruz. Evet, bu da sağlam. Ya bunların ikisi kapışacak büyük ihtimalle. O vurduktan sonra büyük ihtimalle bu açar diye düşünüyorum. Evet bakalım. Hızlandırdı geliyor. Bu arada fark açıldı şu an. Farka gitti. Gojira geliyor. Motosikletle. Halıyı da bastı ve aldılar. Bakalım da Storm gözetlemeye attı. Bir de vurdu gitti. Şuraya bakalım. Martel. Evet, Pesadilla burayı tutuyormuş. Dani gelmiş Mehdi'yi vuruyor. Mehdi'yi alır. Evet, Mehdi'yi alır. Mehdi'yi yarım ekipmanlı da alır. Evet, 25 saniye var. Yetişir mi diye bakalım. Yetişti. Evet, LX loncası şu an 30K fark attı. 30K fark attı ama mücadele şu an sürüyor. Bak DVN loncası bayağı yer almış. Ama işi çeviremiyorlar. Şu anlık işi çeviremiyorlar gibi görünüyor. Karavanı kovalıyorlar. Bak burada karavana Dani alacak. Buraya başka kaptan gelmezse alacak. Burada Storm almış. Bak vurmuş almış. Kim gelmiş buraya içtima açmaya? Şu an yok herhalde. Da Storm buraya vurmuş. Şu an kaptan gelmemiş.
Şu an şatoları alaraktan puanı arttırmışlar. Orta taraf ne kadar da DVN loncasından yana olsa da LX şatoları tutmuş. Evet, bakıyorum. Niye buraya kaç kişi eklendi? Evet, Gojira gelmiş buraya. Gojira yine geldi. Bu sefer Paladin'i vurmaya geldi. Ekipman full 15 diyecektim. Bir tane 14 varmış. Hadi bir şey olmaz. 196'ya. Şöyle bakalım. 195. Evet, kafa kafaya. Bunlar birbirlerini güzel yerler. Evet arkadaşlar, Gojira vurmuş. Storm'dan alamıyor şu an burayı. Şu an burada patladı. Evet, tekrar işlemi açtı. Gojira tekrar işleme topluyor. Alana baktığımızda yine mavilerin üstünlüğünü görüyoruz ama şatolardan dolayı geride kalıyor. Bakalım Gojira burayı bu vuruşta alacak mı? Şu an hızlandırdılar. Evet, süre bitiyor. Hızlı vurması lazım. Tekrar ekipmanına bakıyoruz. Evet. Stun değişiyor herhalde. Evet, çıktı. Halıyı basacak. Bastı. Halıyı basması lazım. 5 saniyesi var. Basma da halıyı. Gitti puan. Normal bırakmış. Bakalım alabilecek mi? Gojira'nın ekipmanına tekrar bakıyoruz. Evet, full ekipmanla takılıyor. Storm ki full değil. Evet, alamadı. Storm'dan alamadı. Evet, şato gelmiş. Evet, portal gitmiş ama şato almışlar. Ama içtima tabii ki geliyor demek ki. Şurada içtima toplanıyor herhalde. Evet, 90K gibi bir fark var. Savaş haritada normal görünse de arada bir fark var. Şöyle bir diğer maçlara gidelim tekrar. Şurada GXD loncasıyla SWK loncası arasında bir maç, bir savaş var ama buraya çok kişi yerleşmiş. Haritaya bakıyoruz. Evet, burada da fark atılmış. GXD loncası fark atmış. Süre azalıyor. Süre azalıyor arkadaşlar.
2, 4. Evet, mavi taraf biraz pasif. Baktığın zaman GXT loncası biraz daha iyi oynuyor gibi. Şurada İsa'yı görüyoruz. Evet, bu loncalar bir sonraki savaşlarda büyük ihtimal hangisi çıkarsa çıksın zaten elenecektir. Daha ileri boyuta gidecek gibi görmedim iki loncayı da. Evet, bu şekilde herhalde sürecek gibi. Yani şöyle üstünlüğe baktığımız zaman evet, kırmızılar zaten şu an üstünlüğü elde tutuyorlar. Şatoların hepsi onlarda. Bir daha ilerleyelim. Bakalım başka hangi maçlar var. Evet, SGR ile PGX arasında savaş var. Bakalım. Evet, burada da bir e, aslında iki tarafta ortada. İki tarafta gelmiş ama nedense evet karşı tarafa savaş fırsatı vermemiş. SGR loncası. Evet, SGR. Bak burada içtima topluyor vurmak için. Ama tabii karşı tarafta güçlü olduğundan dolayı ve burada zaten saldırı yerlerini de aldıklarından dolayı karşı tarafa fazla bir fırsat vermiyorlar. Bak karşı tarafta güçlü kaleler olsa dahi e, olmuyor yani. Bak artist var mesela burada. Adam ekipmanı fulllemiş. Baronet var. Arşidük var. Her şeyi almış. Burada da baron varmış. Baron, general. Evet. Aslında güzel karşılaşmalar var. Kapışma diyeyim demeyeyim de karşılaşmalar aslında var. Ama dediğim gibi tam bir kapışmaya dönmemiş iş. E, Burada vurmaya çalışsalar da, savaşmaya çalışsalar da görülüyor yani şurada sıkıntılı. Evet, bu burada solo vuruyor ki diğer içtimai rahat alsın. Askeri azalıyor. Bak 2.5'ün altına düştü. 2.87. Bak 476'ya düştü. Evet. Şimdi çıktı. Alamat. Artis'in kalesi de güzel. Evet, burada bir şeyler değişiklik yapmış herhalde. Bu şekilde alamadı. Evet, ekipman karşılaştırdığında Artist'in kalesi daha iyi. Evet, burayı bir atlayalım. Şuraya bakalım burada kim var. Rima'yı yine burada da görüyoruz. Her yerde oynuyor adam. Bakalım şöyle. Evet, full kaleyle oynuyor ama Rima da full. Adamın imparatoru da var. Evet, dediğim gibi arkadaşlar oynama fırsatı vermiyor karşı tarafa. SGR loncası bayağı farkla yenmiş. Düşünün yani bak. Her kaptanı 6 level. Ama dediğim gibi bak burada 6 level. Burada 6 level. Bak burada 6 level. Ama bayağı bir farkla bak. Sugar Bait. Blade burada mesela. Ne yazık ki doğru düzgün puan bile yapamamışlar. Yani her
Hisar'da kaptanı var adamın ama SGR loncası oynatmamış. Evet, burayı da geçelim. Yani şu saatten itibaren ne kadar iyi oynarlarsa oynasınlar zaten bir şey yapamayacaklar. AKG loncası ile LV loncası arasındaki savaşa gidiyoruz. Burada bir kapışma olmuş. Burada biraz iki tarafta puan kazanmış tabii ki. Ama arada yarıya yarı neredeyse fark var. Yarıya yarı fark var. Ortaya da bayağı toplanmışlar. Haritada 2 4'e 8. Kırmızı tarafın zaten üstünlüğü var. AKG loncası arkadaşlar savaşa almış. Geçelim burayı. Evet, N1G ve RV loncası karşılaşacak. Biz de 4'e geçelim. Evet, burada karşılaşmalar belli olmuş. Şöyle 5'e geçelim. Burada aynı şekilde belli. 6'ya geçelim. 6 da belli. 7'ye geçelim. Şöyle 8'de göstereyim. Evet, hepsine geçtik. Şimdi çaya geçelim, çorbaya geçelim. Nod loncası 3 ve 3 loncası evet, savaşta bariz belli bir fark atılmış. Tur yanlışlıkla dokunduk, bizi götürüyor. Hayır da bu elemanın bu ortada ne işi var ya? Bak, burada ne işi var bu 6 levelin? Bak, Nod loncası yeniliyor. Bak. Bu belki işlerindeki en iyi kaptanlardan adam gelmiş burada, sunağın orada bekliyor. Bak, bir tane yer alsa adamlar hiç olmasa şey yapacak. Yakınlaşacak. Bak, şurayı rahatlıkla alır. Galiba not bırakmış. Aradaki fark da zaten 200k olmuş. 3 ve 3 loncası burada savaşı kazandı diyebiliriz. Evet, yayındaki arkadaşları tebrik ediyorum. Tutturdular. İyi sonuç. Dediğim gibi kaos falan vardı mesela. Oralarda millet ayrışmasına rağmen, loncalarda tam kaptanlar falan belli olmamasına rağmen güzel tahminde bulunmuş oldular. Tekrar geçelim şöyle. Evet, burada fark açılmış. LX loncası şu an fark açmış durumda. Ne kadar 5'e 6 devam etse de LX'in üstünlüğü var. Şöyle geçiş yapalım. Evet, burada da fark sürüyor. GXD loncası burada kazanacak. SGR loncasının savaşına geri döndük. Bak, hala PGX loncası şu an bir şey yapamamış. Deniyorlar. Bak, mesela bu güçlü. Evet, ellerindeki yer de gitti. Evet, dediğim gibi SGR loncası zaten güçlü arkadaşlar. Bak, adam bırakmış. Burada savaş belli. Şöyle bakalım, AKG loncasına tekrar geçiyoruz. Evet, burada da zaten fark var.
Daha yeni bir kapışmada sanki iyi mücadele ediyorlardı. Demek ki bitmiş. Yani fark açılmış hepsinde. Node loncası bu saatten sonra zaten yetişemez burada. Evet, hepsi farka gitmeye başlamış. Başa baş mücadele sona ermiş. Bu şekilde zaten sonuçlar arkadaşlar belli. Bak şu an üstünlüğü bir ele geçirmiş gibi DVN loncası ama tabii ki aradaki farkı kapatacak şekilde değil. 7'ye 5 tutuyorlar. Ama bu şekilde maçlar sonuçlandı diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü başa baş sonuna kadar başa baş götüren yok. Aradaki farklar belli. Neredeyse 200'er fark açılmış. Böyle sonuçlar aldık. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi takımları, loncaları iyi analiz edin. Savaşlarda gösteriyorum hızlı hızlı. Arada zaten analizlerde, yorumlarda bulunuyoruz. Bu şekilde yarın öteki gün güzel tahminlerde üstlerine yaparsanız bulunursunuz diyebilirim. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.